Herkese merhaba. Bugün Matt Haig'in dünyayı kasıp kavuran eseri Gece Yarısı Kütüphanesi'nin derinliklerine ineceğiz. Bu sadece bir kitap özeti değil. Nora Seed'in pişmanlıklar denizinde boğulurken bulduğu o mucizevi kütüphanenin paralel hayatların ve insanın kendi özünü bulma çabasını kapsamlı bir anlatımı. Kendi hayatınızdaki keşkeleri bir kenara bırakın ve bu büyüleyici hikayenin ruhunuza dokunmasına izin verin. Şimdi gelin detaylarıyla kitabın özetine başlayalım. Hepimiz hayatımızın bir noktasında durup geriye bakmışızdır. O gün o sözü söylemeseydim keşke. Ya da o teklifi kabul etseydim bugün nerede olurdum diye düşünürüz. İşte Matt Haig Gece Yarısı Kütüphanesi'yle bize tam da bu sorunun kalbine, Nora Seed'in paramparça olmuş hayatının tam ortasına götürüyor. Nora 30'lu yaşlarının ortasında Bedford'da yaşayan yetenekli ama bu yeteneklerin hepsini bir şekilde elinin tersiyle itmiş bir kadın. Bir zamanlar başarılı bir yüzücüydü ama babasının beklentilerinin altında ezilip sporu bıraktı. Harika bir sesi vardı, bir müzik grubundaydı ama tam başarıya ulaşacakken panik atakları başladı. Bu ataklar yüzünden sahneden kaçtı. En kötüsü de evlenmesine sadece 2 gün kala nişanlısı Dan'den vazgeçti. Hikayemiz Nora'nın hayatındaki en kötü günle başlıyor. Kedisi Walt bir arabanın altında kalıp ölür. Ardından çalıştığı müzik dükkanından kovulur. Piyano dersi verdiği tek öğrencisi bile artık ders istemediğini söyler ve en sonunda abisiyle olan bağlarının tamamen koptuğunu hisseder. Nora için dünya artık bir gri hapishanedir. O gece tam 00'ı gösterdiğinde yaşamına son vermeye karar verir. Ancak gözlerini açtığında kendini ne bir boşlukta ne de cennette bulur. Karşısında sonsuz rafları olan sisli ve devasa bir kütüphane bulunmaktadır. Burada kütüphaneci Bayan Elm ile karşılaşır. Bayan Elm, Nora'nın çocukluğunda okulda sığındığı, ona satranç öğreten ve ona şefkat gösteren tek figürdür. Kütüphane aslında Nora'nın zihninin bir güvenli limanıdır. Burada kural şudur: Nora, kütüphanedeki yeşil kitaplardan birini seçerek yaptığı farklı bir seçimin sonucunda oluşacak paralel hayatına gidebilir. Eğer gittiği hayatta gerçek mutluluğu bulursa orada kalabilir. Ama eğer hayal kırıklığına uğrarsa kütüphaneye geri dönecektir. Nora'nın eline verilen ilk ve en ağır kitap Pişmanlıklar kitabıdır. Bu kitap Nora'nın hayatı boyunca duyduğu tüm pişmanlıkları içerir. Sayfaları çevirdikçe görürüz ki pişmanlıklar aslında bizi canlı tutan değil, bizi geçmişe hapseden prangalardır. Nora ilk olarak nişanlısı Dan ile evlendiği ve bir pub işlettikleri hayatı dener. Hep hayalini kurduğu o taşra hayatı gerçek olmuştur. Ancak çok geçmeden fark eder ki Dan aslında hayal ettiği adam değildir. Alkol bağımlısıdır ve Nora o hayatta sadece Dan'in gölgesinde yaşayan mutsuz bir kadındır. Ardından bir buz bilimcisi olduğunu hayatı dener. Kutup dairesinde tehlikeli ama anlamlı bir hayat. Burada ölümle gerçekten burun buruna geldiği anlar olur. Bir kutup ayısının nefesini yüzünde hisseder. İşte o an Nora'nın içinde derin bir şey uyanır. Hayatta kalma içgüdüsü. Ölmek istediğini sanırken aslında sadece o anki hayatından kurtulmak istediğini fark etmeye başlar. Yolculuğu devam eder. Nora bir rock yıldızı olduğu hayata gider. Stadyumlar adını haykırmaktadır, lüks içindedir ama o hayatta abisi Joey aşırı dozdan ölmüştür. Şöhret Nora'nın sandığı kadar da parlak değildir. Başka bir hayatta olimpiyat şampiyonu olur ama orada da babasının sevgisinin sadece madalyalara bağlı olduğunu görür. Her yeni kitapta Nora yeni bir şey öğrenir. Dışarıdaki şartları ne kadar değiştirirse değiştirsin, eğer kendi içindeki boşluğu dolduramadıysa hiçbir hayatı tam değildir. Kitabın en vurucu kısımlarından biri de Nora'nın aslında olması gereken kişi olduğunu sandığı eş ile evli olduğu hayattır.
Bu hayatta Nora bir akademisyendir. Harika bir kızı vardır, huzurlu bir evi vardır. Her şey o kadar mükemmeldir ki kütüphaneyi unutmaya başlar. Ancak bir gece kızına masal okurken fark eder ki o bu hayatı kazanmamıştır. Sadece başka bir hayat o Nora'nın emeğinin üzerine konmuş bir yolculuktur. Ve gerçek Nora'nın o acı çeken, hata yapan, kendisini kaybeden Nora'nın bu huzuru hak etmesi için önce kendi hayatıyla barışması gerekmektedir. Kütüphane sarsılmaya başlar. Nora artık kütüphaneci Bayan Elme daha kaç hayat denemeliyim diye sormaz. Çünkü anlamıştır ki hayat mükemmel bir resim değil, bir satranç oyunudur. Yanlış bir hamle yapmış olmamız oyunu kaybettiğimiz anlamına gelmez. Sadece yeni bir hamle yapmanız gerektiği anlamına gelir. Kütüphane yıkılmaya başladığında raflar üzerine devrilirken Nora'nın tek bir feryadı vardır. Yaşamak istiyorum. Nora kendi yatağında, kendi perişan odasında gözlerini açtığında artık eski Nora değildir. Hayatı hala aynıdır. Kedisi hala ölüdür. İşi hala yoktur. Ama artık içinde sönmeyen bir ışık vardır. Komşusu yaşlı adamın ilaçlarını almaya gider, abisine mesaj atar, hayata yeniden dahil olur. Matt Hicks bize şunu söyler. Bizim sorunumuz mutsuz olmamız değil, başka bir hayatın daha kolay ya da daha iyi olacağına dair olan inancımızdır. Oysa tek bir hayat vardır ve o da şu an nefes aldığımız hayattır. Gece yarısı kütüphanesi bize her zaman bir seçim şansımız olduğunu hatırlatıyor. Belki bir gün hepimiz o kütüphaneye uğrayacağız ama önemli olan elimizdeki o gri sayfayı her gün yeniden yazma cesaretini göstermektir. Nora Seed'in hikayesi aslında hepimizin hikayesidir. Size burada bir soru sormak istiyorum. Aslında eğer bugün şu an sahip olduğunuz hayattan tamamen farklı birine uyanma şansınız olsaydı ama o hayatta bugünkü sevdiklerinizden hiçbiri olmasaydı yine de o kapıdan geçer miydiniz? Yorumlarda buluşalım.